Dostlar selamünaleyküm. Bugün Kurtuluş Savaşımızı tarihini anlatan yeni ve gerçekten etkileyici bir müzeye gezeceğiz. Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 2025 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyük Zafer'in 103. yılı anısına açılan Dumlupınar Diorama Müzesi'ndeyiz. Bu videoda müzenin bölümlerini gezecek, ardından müzenin en etkileyici alanlarından biri olan Kurtuluş Savaşımızı anlatan 3D sinevizyon gösterisini birlikte izleyeceğiz. Müze içinde ses yankılanması olduğu için videoyu izlerken altyazıyı açmanızı tavsiye ederim. Hazırsanız başlayalım. Yıldızlar sanki geri çekilmiş. Ama onun içinde bir kıvılcım yanıyor. Çünkü bu bekleyiş bir ulusun nefesi. 20-21 Ağustos gecesi. Paşa, ordu komutanlarını harita başına çağırıp planı detaylarıyla anlatmış ve emrini yinelemiş. 26 Ağustos sabahı bütün cephede topyekün taarruz. O andan itibaren istiklal ve istikbal için geri dönüş yok. Paşa, Kocatepe'nin gecesinde cephedeki her hareketi dikkatle ve kararlılıkla izliyor, birliklerin konumunu zihninde kuruyor. Büyük öderimiz, geleceğimizin pusulası. Ağustos 1922 saat 3'te 12. Tümen Kurtkaya'ya karşı hücum çıkış mevziine giriyor ve 4'te ansızın yaptıkları bir süngü hücumuyla Kurtkaya tepesini ele geçiriyor. 11. ve 5. Tümen bölgelerinde saat 8'i bulduğunda 1310 rakımlı tepeler ele geçiriliyor. Saat 17.30 8. Tümen'in 189. alayı Afyon'a geliyor. Halk sevinçli bir şekilde askerleri karşılıyor. Harekat raporları da yalnızca şu satır yazılacak: 10.30'da şehir kurtarıldı. Ancak tanıkların dili daha çok şey anlatıyor. Türk askerlerinin gelişi yıldırım gibiydi. Sevincin sesi sokaklara sığındı. 28 Ağustos sabahı saat 5. Afyon'dan çekilen Yunan 4. tümeni vadide sıkışmış. 23. tümen sessizliği tutan bir hücumla vadinin içine gidiyor. Düşman neye uğradığını anlayamadan vaat çözülüyor. Taarruz dalga dalga şiddetleniyor. Saat 8'e gelindiğinde tepe hattı tamamen Türk askerlerinin eline geçmiş. Taarruz tamamlanıyor. 29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece Afyon'daki Batı Cephesi karargahında Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa haritanın başında. Gelen raporlar bir gerçeği gösteriyor. Düşman batıdan ve güneyden çevrilmeye hazır hale gelmiş. O an karar netleşiyor. Türk'ün hakiki kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan tüm ihtişamıyla doğacak. Artık bekleyecek zaman yok. Harekatın şiddeti ve sürati yerinde idare edilmeli. Fevzi Paşa 2. Ordu ve Süvari Kol Ordusu bölgesine, Mustafa Kemal Paşa ise Akçaşar'daki 1. Ordu karargahına ulaşıyor. Ordu komutanıyla birlikte 4. Kol Ordu'nun gözetleme noktasına geçiyor ve öğleden sonra zaferin kaderini belirleyecek Zafertepe'ye varıyor. Bu tepe artık bir milletin mahpus tarihini kıracağı yer olacak. 30 Ağustos 1922 Zafertepe. Bu tepe bugün tarihi bir sonuçla anılacak. Saat 18.30'da emrediliyor. Süngü hücumuyla düşmana atın. Maltepe mutlaka zapt edilecek. 5. Kafkas tümeni ilerliyor. 9. alay Berbercan tepesini yıldırım gibi alıyor. Düşman ağır kayıplarla geri çekiliyor. Süngüler parlıyor, havayı geliyor.
toprağın içine gömülmüş bir sancakta. Bedeni görünmüyor ama kolu hala sancağı dimdik tutuyor. Bu görüntü teslim olmayan bir milletin yeminini hatırlatıyor. Aynı gün Çalköy'ündeki bir evin avlusunda Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bir arada. Bir sonraki adım artık belli. Zaferin yolu İzmir'e uzanıyor. Mustafa Kemal koca bir orduyu harekete geçirecek emri veriyor. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz.